Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı, özellikle tığ işi, hırka, kazak ve yazlık çanta modellerinizde kullanabileceğiniz kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kare motif desenini tek renk yapacağınız gibi farklı renk kombinleri uyarlayarak da örebilirsiniz. Ve desenin anlatımını yaparken Himalaya Amigurumi marka koton iplikler kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile motifi öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir ve halkanın içerisine toplam 8 tane sık iğne yapalım. 8 sık iğneden sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı birleştirelim. 3 zincir, aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğun içerisine üçlü trabzan, 2 zincir, sonraki sık iğnenin tepesine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, sonraki sık iğnenin tepesine 2 üçlü trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar sihirli halkanın içerisine yapmış olduğumuz 8 sık iğnenin tepesine aralarında 2 zincir olacak şekilde ikişer tane üçlü trabzan yapacağız ve toplam yan yana 8 tane grup oluşturmuş olacağız. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz kayma dikişinin tepesine de toplam 2 tane üçlü trabzan yaparak 8. grubu da tamamlamış olacağız. İki zincir, ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma, sonraki üçlü trabzanın tepesine tekrar kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve 2 zincir boşluğuna yarım trabzan, aynı boşluğa ikili trabzan ve aynı boşluğa üçlü trabzan. 3 zincir, aynı boşluktan devam ediyoruz. Üçlü trabzan, ikili trabzan ve yarım trabzan yapalım. Bu şekilde ilk deseni oluşturmuş olduk. Sonraki boşluğa ve diğer 2 zincir boşluklarına da sırayla yarım trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan, 3 zincir, tekrar üçlü trabzan, ikili trabzan, yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz ve gruplar arasında zincir yapmayacağız.
Sıranın sonuna geldiğim zaman son grubu da oluşturdum ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma, bir zincir yaparak ipi burada keselim ve ikinci renge geçiş yapalım. Bir zincir ve yapmış olduğumuz herhangi bir iki zincirin tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisinden önce bir, daha sonra 2 ilmek çıkarttım. Tekrar aynı boşluğun içerisinden önce bir, sonra 2 ve tığda bekleyen 3 ilmeğin hepsini birlikte kapatarak buraya üçlü trabzandan oluşan popcorn yapmış olduk. 2 zincir ve aynı boşluğa bu işlemi 2 kez daha tekrarlayarak toplam 3 tane grup oluşturacağız. Evet, aralarında 2 zincir ile toplam 3 tane grup oluşturmuş olduk. 4 zincir, sonraki zincir boşluğuna sık iğne, 4 zincir ve burada yapmış olduğumuz desenin aynısını diğer boşluğa tekrar edeceğiz. Buralarda yapmış olduğumuz her grup bir köşeyi oluşturacak. Şu an ikinci köşeyi yaptık. 4 zincir, sonraki zincir boşluğuna sık iğne, 4 zincir ve diğer zincir boşluğuna da buralarda yapmış olduğumuz desenleri tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman 4 zincir, İlk yapmış olduğumuz birinci desenin tepesine kaydırma yapalım ve bir zincirden sonra ipi keserek tekrar sütlü kahverengi ile devam edeceğim. Ve yapmış olduğunuz köşelerdeki herhangi bir iki zincir boşluğundan ipi sabitleyebilirsiniz. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 ikili trabzan yapalım. Toplam yan yana 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Ve alt sırada yapmış olduğumuz 3 desenden ortadaki desenin tepesine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 üçlü trabzan, burada bir nevi köşe oluşturmuş olduk. Sonraki 2 zincir boşluğuna 3 ikili trabzan,
Son desenin tepesine ikili trabzan ve burada yapmış olduğumuz her 4 zincir boşluğuna da 4 tane ikili trabzan yapacağız. Sık iğnenin tepesine de bir tane ikili trabzan. Ve ikinci köşeye geldiğimiz zaman birinci grubun tepesine bir ikili trabzan, 2 zincir boşluğuna 3 trabzan, ikinci grubun tepesine 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapalım. Sonraki 2 zincir boşluğuna 3 trabzan, son grubun tepesine bir trabzan, zincir boşluklarına 4 trabzan, sık iğnenin tepesine bir trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Evet, dilerseniz kenarlarda ve köşelerde yapmış olduğumuz sık iğne sayıları için ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son zincir boşluğuna 4 trabzan yaptım. Alt sıradaki grubun tepesine bir trabzan, ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek tekrar içinde kullanmış olduğum mavi renk ile devam edeceğim. Alt sırada yapmış olduğunuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. Bir zincir. Şimdi köşe zincir boşluğuna gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine sık iğne yapalım. Köşe zincir boşluğuna 4 sık iğne. Ve sonraki köşeye gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine sık iğne yapacağız. Köşe zincir boşluğuna tekrar 4 sık iğne. Ve sonraki köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son sık iğneyi yaptıktan sonra ipi keselim ve burada gizli birleştirme yapacağız. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesinde görünen 2 ilmekten tığ geçirelim. Ve son yaptığımız sık iğnenin de arkasında görünen ilmekten tekrar tığ geçirerek buradaki ipliği de bu ilmeğin içinden geçirdiğimiz zaman gizli V birleştirmesini yapmış olduk.
Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim ve düğüm yapalım. Evet, böylelikle motifin tüm yapılışını tamamlamış olduk. Motif birleştirmesini daha önce kanalımda anlatmış olduğum pek çok farklı motif birleştirme yöntemini kullanarak birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine kanalımın ana sayfasındaki oynatma listelerine bakabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.